Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün Peru'nun ilk öncesi altın mirasını ve aynı çatı altında sergilenen Dünya Silahlar koleksiyonunu geziyoruz. Altının kutsal olduğu ve savaşın tarihi yazıldığı bu yerde çok ilginç detaylar var. Videoya geçelim. Bu hareketi hep birlikte keşfedin, fakat videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Bana bir yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi tüm destekleriniz için. Hazırsanız macera başlasın. Ödedim, içeri girdim. Şöyle etrafı göstereyim. Harika bir bahçe yapmışlar, temiz, düzenli yani. Şurada da Çavindi bu Antar'dan hatırlayacağımız başlıklar bulunuyor, kafalar. Güzel bir ortam. Giriş ücreti de herkes için 40 süresi yani. Biraz pahalı olsa da umarım buna değer yani. Gerçi yine burada hediyelik eşyaların dükkanlarında bulunuyor yani. Şöyle İnkalara ait hırkalar vesaire bulunuyor. Tam ismini söyleyemem. Böyle eski döneme ait zırhlar vesaire karşıladı. Metalden yapılmış kalkanlar, kılıçlar vesaire. Bakın o döneme ait silahlar. Hepsi orijinal. Şu küçücük silah bayağı iyiymiş. Bıçaklar vesaire de var. Hepsi gerçek yapım. Altın, gümüşten vesaire dostlar. Bayağı önemli silahlar. Bakın insanlık tarihi öncesine ait. Burada ne diyor? Tam okuyamadım. Mullika diyor. Pinoles Modernas. Costa Rica'ya ait bir bıçak tasarımı. Bayağı bir çeşit varmış. Bakın burada yine madalyalar vesaire var. Madalyama ait tabi. Çaydanlık vesaire. Bunlar neymiş sanırım? Susurluk gibi bir şey. Bıçaklar vesaire. Bayağı güzel tasarım yapılmış yani. Şunlar da kılıçlar. Tabii nere olduğu yazmıyor. Marina'da 1920 yılına ait 9 milimetrelik bir silah. Tahtadan, metalden yapılmış. Bakın 1920 yılına ait yine farklı silah tipleri. 1912 diyor. Sanırım Japonya, Asya, Avrupa, o ülkelere ait silahlar. 920 diyor, Mısır, Egipte. Şurada bakın ne diyor. Bayağı bir hikayesi var. Kuçuyu, altın. Tabi hangi ülkelere ait olduğu yazsa da iyi olurdu. Sanırım Belçika, İngiltere diyor. Vay be. Bayağı güzelmiş hani. Yine farklı silah tipleri. Bayağı bir çeşit var yani. 1839 yılına ait Araneta Santander. Kutusuyla her şeyle iyi korumuşlar yani. Yine böyle gidiyor. Tarihi eserler hepsi dostlar. Tabii bu müze Peru'nun ilk öncesi ait kültürlere ait eserler ve silahlar da Avrupa, Asya dediğim gibi ülkelere ait. Hatta bakın burada da yine farklı bıçak tasarımları, tarzları vesaire bulunuyor. Hepsi yerleşik. Bayağı önemli yani. Şu silah bayağı iyiymiş, küçücük. Bayağı da bir çeşit var. Tabii bu müze Peru'nun ilk öncesi uygarlığına ait altın mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulduğu söyleniyor yani. Ve burası da Lima'nın San Diego de Surco ilçesinde yer alıyor. Yani çok turistik bir yer olmasa da yine de gelip görülmesi değer bir yer. Yani o kadar kılıç çeşidi var ki hangisini göstereceğimi şaşırdım ben de. Erili farklı bıçaklar bulunuyor. Bakın burada da o zamana ait kıyafetler.
Bayağı iyiymiş. Yine farklı silah tipleri. Müzenin kurucusundan Miguel Mujica Gallo, tarihi kültürel eserleri koruma amacıyla bu müzeyi yaptığı söyleniyor dostlar. Ve bayağı da iyi yapmış yani. Bu kadar eseri toplayıp burada sergileme bayağı güzel. Tabii dediğim gibi Avrupa'ya ait silahlar, bak Belçika 1855 yılına ait. Belçika diyor yine, Hollanda'ya ait 1875 yılına ait böyle silah, kafa tasarımı var. Vay be, bayağı ilginç. Sanırım hepsi el işçiliği. Fransa diyor 1870. Bakın burada da bayağı büyük bir silah var. Vay be. Almanya 1918. Döneme ait mermiler ne kadar büyük. Şurada da orijinal kutusunda saklı 1835 yılına ait Almanya yapımı bir silah. Fransa diyor, İtalya. Bayağı bir çeşit var yani. Yine farklı top mermisi. Şöyle odayı da göstereyim size. Bayağı birçok çeşit var gerçekten. Burası Ortaçağ Avrupa'sından Osmanlı, Japonya, Asya kültürüne kadar çok geniş bir coğrafyaya ait silahlar. Yani şu mantar tabancaları. Gerçekten bayağı etkileyici. Kılıçlar vesaire var. Altın yapımı. Washington diyor. 1860, 1902. Hepsi el yapımı. Bakın arkaya doğru da gidiyor. Yani şurada koruyucu ekipmanlar bulunuyor. Vay be. Şunlara bakın. Şu önemli bir kişi galiba. Rütbeleri, armaları, madalyalar, numaralar vesaire bayağı bir çeşit var. Bunlar da yine farklı ülkelere ait. Gaz maskesi var. Mermiler var. Ne kadar büyük. Hepsi orijinal ve kullanılmamış. Şunda horoz resmi var. Şu yukarıda daha büyükleri var. Wow. Şu mermilere bakın. Ne kadar büyük. İlk defa görüyorum. Şu füze mermisi. Top arabaları. Şu masanın kılıçtan yapılmış bir masa. Bayağı enteresan. Gerçek kırılmış, yapıştırmışlar. Yine koruyucu ekipmanlar vesaire. Şimdi müzenin en şaşırtıcı yerlerinden birisine geldim. Şöyle yeri göstereyim, bayağı büyük. Yani hep Almanya, Fransa, Hollanda, yani Avrupa tarzı silahları gösterdim. Hep kendime şunu soruyordum. Türkiye'ye ait bir eser vesaire yok mu diye. Sonunda buldum yani. Bakın, Türk yapımı kılıçlar. Türkiye diyor. Türkiye ve Ermenistan. İki ülkeye ait kılıçlar. Vay be. O zaman ait tasarımlar, kılıçlar, el yapımı gerçekten bayağı bir güzel işçilik yapılmış. Bayağı hoşuma gitti. Arap diyor. Bakın yine farklı Arap tarzı kılıçlar. Tabii sadece bunlar da yok. Bakın böyle de devam ediyor. Arap ülkelerin bulunduğu silahlar. Hindistan ve Türkiye diyor. Bayağı bir güzel tasarım. Hatta şurada resimler vesaire de bulunuyor. Sanırım Arapça bir şey yazılmış. O zamana ait, Osmanlı dönemine ait galiba. Tasarım, resimler. Gerçekten bayağı işçilik güzel. Türkiye'den ait eserleri de görmek beni mutlu etti yani. Bakın Japon'a ait kılıçlar, vay be. Dikenli tasarımlı bir şey yapmışlar. Ok. Enteresan. Oo, şunun tasarımına bakın. Bayağı güzel uğraşmışlar. Japon yapımı. Bayağı güzel. Sanırım yine Japonya, evet. O döneme ait önemli bir kişinin resmini yapmışlar. Sakallı makallı. Harika gerçekten.
Sanırım burası sadece kılıçların bulunduğu yer. Japonya'ya gidiyor. Bakın önemli bir kişinin resmini koymuşlar. 1925. Bütün dünyadan eserler var. Yani Türk yapımı silahlara denk gelmedim ama kılıçlara denk gelmek güzeldi. Farklı farklı tasarımlar tahtadan yapılmış. Hepsi el işçiliği dediğim gibi. Çin yapımı kılıçlarıyla vay be. Şunun tasarımına bakar mısınız gerçekten? Etkilenmeme geldi değil. Görüyorsunuz. Bayağı bir kılıç var yani. Nepal diyor. Sudan diyor. Bütün ülkeden de getirmişler ya, helal olsun. Yine Japonya sanırım. Nerede yazıyor? Yazmıyor. Ama anlaşılıyor yani tasarımdan. Rohan diyor. Afrika, Sudan. Deniz kabuklarıyla yapılmış. Dediğim gibi hepsi orijinal gerçekten. Bakın şurada farklı farklı silahlar bulunuyor. Lamut. Afganistan. Bak burada da dışarıda böyle sergileniyor. Gerçekten orijinal yani. Afgana diyor. Yani ilk başta buraya gelmeden önce öyle ön yargılı yaklaşıyordum. Pek bir şey yoktu yani size göstereceğim mesela de. Şimdi gelince daha iyi anladım yani. Silahın uzunluğuna bakın. Arap diyor. Arabi. Naçar. Tabii hangi ülkeye ait olduğu yazmıyor dostlar. Size şöyle hızlıca göstereyim çünkü görüp keşfedeceğimiz birçok eser bulunuyor. Japonya. Türk Asya, Türk yapımı silah. Pistola. 1840 yılında yapımı. Osmanlı tasarımı. Vay be, bayağı iyiymiş. Japonya. Hayata gidiyor gerçekten. Türklere ait bir şey yok yani dostlar. Keşke olsa daha fazla da iyi olurdu diye düşünüyorum. India diyor. Hindistan sanırım. Kabile. Ne enteresan büyük silahlar yapmışlar. Şunun boyuna bak arkadaş. O altın yapımı. Amerikan yapımı diyor. Yani özellikle hafta sonu gelmeme rağmen çok da kalabalık değil. Bu yönden benim için iyi oldu. Burada da Tayland Prensi Vajiralongkorn'un 1993'te müzeyi ziyaret ettiği sırada bu hediyeyi vermiş. Şu resimde de görünüyor. Burada da yine Tayland Başbakanı Doktor Chuan Leepen'in müziğini ziyaret ettiği sırada bu kendisine ait sanırım deniz şapkasını hediye etmiş. Burada da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Li Peng isimli başbakanı sanırım bu at heykelini hediye etmiş. Bayağı gerçekten iyi. Yine burada farklı bıçak desenleri, tasarımları. Burada yine ilginç tarihi eserler bulunuyor ama tabii ne için kullandıkları bilmiyorum. Şunlara bakar mısınız? Ne ilginç. Ne amaçla kullanıyorlar şunları? Ha şuradaki ata binmek için kullandıkları basamak gibi bir şey. Bunu bile tasarımının desenleri, işçiliği harika, gerçekten uğraşmışlar. Şurada tarih yazıyor zaten. Bakın burada da yine bir komutanın grafiti. Burada da daha farklı kıyafetler bulunuyor. İspanya diyor. Santa Marta. Şurada da orijinalleri yani. Anladım şimdi. Bunlar eski tasarımı. İlk çıktıkları sanırım bunda zaman geçtikçe yeni hali. Sanırım bunlar da altın ve gümüşten yapılmış. Yani her şeyi toplamış. Şurada bir halı gibi bir şey var. Bu da atın gözünü kapattıkları bir şey. Bandaj gibi. Yani buna bile önem vermişler. Altın ve gümüşten. Şu kıyafet bayağı iyiymiş. Ata bindikleri ismini tam bilmiyorum yani.
Siz biliyorsanız yoruma yazarsınız. Bakın savaşçıların kullandığı koruyucular. Burada yine farklı eşyalar bulunuyor. Yine kıyafetler. Estirip döşeleniz diyor. Bayağı ilginçmiş. Ne çok at şey varmış ya. Wow. Şuraya bakar mısınız? Kılıçlar sanırım Çin ve Japonya olması lazım. Tam dilini anlamadım. Hepsi dediğim gibi orijinal dostlar. O zamanın savaştıkları koruyucu ekipmanlar, kılıçlar. Şunun desteğine bakar mısınız ya? Sanırım elmas. Baya önemli ve değerli kılıçlar tabii bunlar. Bakın orada ne diyor? Museo del Perú. Ülke ismi yazıyor mu? Yazmıyor. Baya da güzelmiş. Bakın şurada yine güzel bir tasarım bulunuyor. Bir farklı ilginç yerine geldik. Şöyle farklı ülkelere ait subayların kıyafetlerin sergilendiği bir yer. Tabii yine silah da bulunuyor. Dürbünler, şu çeşitlere bakın, mermiler kullanılmamış. O zamana ait orijinal halde böyle sergileniyor. Burada yine farklı tasarımda silahlar. Danimarka, Almanya, New York. Enteresan silahlar tabi. Ne çok silah çeşidi varmış. Kıyafetler, subayların vesaire. Silahların üstünde de gördüğüm çoğunlukla altın, gümüş, böyle önemli eşyaları, tasarımlarını, hayvanların da daha doğrusu resimleri çizmişler. Bakın burada da para birimleri var. Hangi ülke ait? Pesos diyor. Tam anlamadım yani. Ülke ismi yazmıyor. Sanırım burası tek bir kişi ait. Peru. Peru'nun para birimleri. Ne diyordu o? 17 Ekim 1842 yılına ait Presidente del Peru Juan Cristóbal Torrico'ya ait böyle eşyalar. Bayağı da iyiymiş yani. Yine farklı bir başkana ait silah. Yine Peru'nun başbakanı General Miguel Iglesias. 1883-1884 yıllarına ait. Bayağı bir enteresan silahlar, yine kullanılmamış mermiler. Yine Peru'nun başbakanına ait bir kıyafet diyeceğim. Sadece Peru değil galiba. Peru diyor. Altın yapımı yine kılıçlar vesaire. Şunun kılıcına bakar mısınız? Ne kadar büyük. Gerçekten çok önemli ve tarihi bir yer burası. İnsanın tüylerini diken ediyor. Her bir şeyin üstüne de bir desen tasarımı koymuşlar gerçekten. Sanırım bayan kıyafeti. Erkek de mi diyeceğim bilemiyorum, tam anlamadım. Tabii bizim Osmanlı kültürüne ait kıyafet yok. Şurada da madalyalar var. Peru'ya ait. Çocuklara ait kıyafetler de bulunuyor. Rütbeli kişilerin kıyafetleri. Hava kuvvetlerimiz. General Migada Luis Miguel Sanchez Cerro diyor. Ona ait bir kıyafet sanırım. Yani önemli kişilerin kıyafetleri de burada yine sergileniyor. Bakın farklı armalar, silahlar, madalyalar. Birçok çeşit bulunuyor. Yine o döneme ait mermiler.
O şu dana tasarımı bir şey var. Hayvan tasarımı. Gerçekten çok güzel işlemeli silahlar. Bakın burada da askerlerin resimleri, madalyaları bulunuyor. Napolyon diyor. Bayağı güzel yapmışlar. Hazırsanız şimdi altın kısmına geçelim. Böyle girişte deniz taşından yapılmış enteresan tasarımlı şeyler karşıladı. Altın tarafı şu arkada tabii. Bunlar da çanak çömlek. Taştan yapılmış, sanırım savaştıkları bir şeymiş, şu kayık için kullandıkları. İlginç, gerçekten bayağı şaşırdı işte. Öyle de gidiyor. Yine farklı mızraklar vesaire. O mumya var. Kolları, kafatası. Gerçekten ürpertici. Yine mızraklar vesaire. Burada gördüğünüz maskeler, takılar ve figürler dini törenlerde, ritüellerde kullanılıyormuş. Yani hepsinin bir anlamı vesaire bulunuyor. Bakar mısınız? 1300 ve 1400 yıllarına ait Çankay. O döneme ait eşyalar. Çanak çömlek. Yine bıçaklar, kılıçlar vesaire. Balyoz bile bulunuyor. Tahtadan yapılmış. Ne kadar etkileyici. Taşlar vesaire var. Lamba 2'ye ait 700'e 1350 yıllara ait altınlar. Yine böyle gidiyor. Fakat şu ortamın atmosferine bakar mısın? Ne kadar karanlık, gotik, korkutucu. Lamba yakıyor. Kolyeler altından yapılmış eserler. Yine çanak çömlek. Tabi sadece lamba yakıda değil, daha çok Çimi, Nazca, Çimi kültürlerine ait eserler Costa not ediyor. Kuzey deniz kısmına ait galiba. Şu eserlerin işçiliğine bakar mısın? Ne kadar etkileyici. Ne diyor? Vari kültürüne ait çanak çömlekler. Hepsi el yapımı. Esmeralda, oyunluk, kolye vesaire. 700'e 1300 lira ait lamba yakıyor kültürü. Altından yapılmış. İnka kültürüne ait çanak çömlek dostlar. Şöyle size göstereyim. Zaten Peru'nun en önemli ve en bilinen kültürlerinden birisi. Burada da Costa Norte yine farklı kolyeler vesaire bulunuyor. Ne çok kolye yapımı varmış. 200'e ne diyor? Eğer bakalım. Hangi nereye buldu yazıyor mu? Tam anlamadım. Vazo diyor. Zoomorpha. Enteresan bir şey değil. Ne oldu yazıyor. Enteresan altından yapılmış eşyalar. Tabi sadece altın değil, böyle taşlardan kolyeler, desenler vesaire bulunuyor tabi. Yine 500'de 600 yıllara ait çanak çömlek. Milattan önce galiba. Altından yapılmış kolyeler. Paçamak kültürüne ait tasarımlı bir vazo. Şunlara bakar mısınız? Maskeler. Sanırım şurada resmi var. Şu kişi böyle çıplak halde bunları giyiyormuş. Hangi kültüre ait yazıyor mu bakalım. Gerçi İngilizce'de yazıyor, İspanyolca'da yazıyor. Vikus kültürüne aitmiş. Yine böyle gidiyor. Buruna takılan altından bir desenler. Piura bölgesi Vikus. Cusco taraflarına yakın yine. Şu ne kadar ilginç. Ağızda takılıyormuş dişlere galiba.
Bunun yine Piro bölgesine ait. Vay be. Bayağı şaşırtıcı. Bunlar neymiş? Sanırım savaştıkları koruyucu ekipman gibi bir şey. Hayvan tasarımı. Yani bir hayvan olsun ya da farklı bir tasarım. Her bir ürüne işlemişler el yapımında. Silahlar, altınlar, her şeyde bir tasarım var yani. Ama çoğunlukla hayvan tasarımına önem vermişler. Şuraya bakar mısınız? Asıl göstermem gereken buydu. Ne enteresan bir eşya. Şu neyi anlamadım. Hangi kültüre ait? Alto Peru. Dans kostümüymüş. Şöyle de resmini göstereyim. Vay be. Müzik aletleri galiba onlar da. Şimdi daha iyi anladım. Tasarım bayağı güzel. Çantalara bakar mısınız? Gerçekten o zamanlar bayağı iyiymiş. Şimdiki zamanlarda böyle bir şey yok tabi. Normal kıyafetler. Yine çanak çömlek. Gerçekten etkileyici. Nazca'yı ziyaret etmiştim. Gerçekten çok ilginç bir kültüre sahip. Özellikle o çizgiler vesaire bayağı iyiydi. Yılana ait galiba tasarımlı bir su içtikleri bir şey. Trompeti, müzik aletiymiş. Kuş tasarımı. Bunlar neymiş? Estilo moçe diyor. Kançırı. Enteresan bir çanak çömlek pijamat. İnkalara ait Lalli Bardak bölgesine kafa tasarımları ürünler. Bakın burada da mumya tarzı bir şey, heykel var. Fardo feneri diyor. Şunlar da sanırım önemli kişilerin taşıdıkları tahta gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Arkada da deseni varmış. Bakın burada yine altından yapılmış madalyas. Şu saat bayağı iyiymiş. O kadar güzel işçilikle yapılmış ki altın ve gümüşten yapılmış bir duvar. Sıçan ve Lambaki kültürüne ait. 1100'de 1400'lü 50 yıllara ait altın ve gümüş karşıtlığı güç hükümdarlığının coşkulu bir özelliğini oluşturur ve evrenin ilk yarısı güneş tarafından aydınlatılan ve aynı ışığıyla yıkanan gücü sembolize ediyormuş. Bu toplum için altın ve gümüş bir zenginlik gösteriş için değil de tanrı ve inanç için kullandıkları bir araç yani dostlar. Altın güneşi, gümüş de ayı temsil ediyor. Bakın burada da bir mumya var. Vay be, bayağı korkutucu. Daha önce İK'da görmüştüm böyle. Bakın yine el işçiliğinden yapılmış altın diyor. Altın ve kilim tarzı bir şey. Bayağı metal ve kabuktan yapılmış kolye, pektoral, çantalar vesaire bunlar. Çimin kültürüne ait. 1100 ile 1450 yıllara ait. Bakın böyle de devam ediyor. Kalıza da diyor. Deriden yapılmış ayakkabı altın sistemiyle dostlar. Bunlar da eşyalar. Yine burada da pamuktan yapılmış çimin tarzı eşyalar bulunuyor. Yani her bir şeye altın eklemişler dostlar. Şunun işçiliğine bakar mısınız? Funko poncho. Yani şu an hepsini sadece kıyafet tekstilden yapıyorlar ama o dönemde böyle altın ve tekstil karışımı yapmışlar. Pança. Bakın o dönemde kullandıkları saçlar, takılar vesaire. Yine bunlar da kafaya taktıkları pulma, estilo Çinli kültürüne ait. Yine şapka tarzı eşyalar. Fibra diyor, vejetal diyor. Alpakadan yapılmış, alpaka yönünden. Costa del Sol 1100'ler 1400 yıllara ait. Başka ne diyor?
Lama paka alpakadan vesaire diyor. Hangi kültürde yazdı demiyor. Vay be, bayağı ilginç. Nazca diyor. Yine enteresan tasarımlar. Bakın onlar da yine kullandıkları yine şapkalar vesaire. Vay be, şunların tasarımına bakar mısınız? Kuş tüyünden yapılmış şapka. %1450'lere ait. Çimi kültürüne. Sarı sarı. Tabii hepsi orijinal el yapımı. Nazca kültürü. Şöyle ne diyor? Pelikan diyor da tam kapatmışlar. Çankaya kültürüne ait. Yine o zamana kafa tasları. Bir kuş tüyünden yapılmış. Yine altın vesaire şapkalar. Sayılmacık kemiğin yükseklikteki kafatası obsidyen bir ucu takma ile görünebilir diyor. Bakın dişleri nasıl altından metal takmışlar. Harlı örgülerle taranmış uzun saçları korur, taş tüylerin uygulandığı düz bir kumaşla kaplanmış bir kamış çerçeveyle yapılır diyor. Tacın tabanı küçük ORP desteklerinin işlendiği kademeli tasarımlarla süslenmiş kumaşla çevrili. Nazca kültürüne ait Peru'nun güney kısmı. Kafaları kesildikten sonra güç ve istiyorsun sembolü olarak sergiliyormuş bu kafa tasları. Evet dostlar, o zamanın cenazesinde kullandıkları asalar, altına yapılmış böyle kolluk var. Bu da altın foyalardan yapılmış ve eller parmakları uzatılmış. Tırnakları kabartarak bir araya getirilmiş diyor. Bir kollar boyunca uzanan alanlara yayılmış. Stilize kuşların ve kademeli dalgaların geometrik şekillerin tasarımların serpiştirilmiş diyor. Tabi bunlar sadece günlük olarak kullanılmıyormuş. Sadece cenaze zamanlarında kullanıldıkları silahlar, ürünler vesaire dostlar. Şu da asa. Antroformik bir kafa seti. Bayağı enteresan. Şurada altından yapılmış jaguar var. Bunlar da hangi kültüre ait? 1700-7000 yıllara ait Moça kültürüne ait dostlar. Şunların tasarımlara bakar mısınız ya? Ne kadar etkileyici. Kuş türü var. Yine sanırım burnu tarzı, ağzı tarzı takılan bir şey. Hepsi de altın, küçük küçük. Bu dönemde kullandıkları gümüşten yapılmış, altında tabi çimi kültürüne ait tabaklar, bardaklar vesaire. Su içtikleri kaplar. Tabi hepsi orijinal. %1450'lere ait. Lambayka kültürü, çimi kültürü diyor. Hepsi gümüş altından yapılmış. Dediğim gibi bardaklar. Şunun tasarıma bakar mısınız? Su içtikleri bir bardak. O kadar da önem vermişler yani. Sanırım şu kuşa benziyor. Bugün Peru'nun çok bilinmeyen ama etkileyici bir köşesini keşfettik. Bir tarafta inanç ve kutsallık, diğer tarafta da insanlığın savaşla şekillenen tarihi vardı. Popüler turistik rotaların dışında kalsa da Lima yolu düşenin keşfedip görmesi gereken bir müze. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.